Slotlarda bu hataları yapma. Bir slot makinesinde 15 dakikada 3000 lira kaybettiniz. Göğsünüz daraldı, bir basış daha diyorsunuz kendinize. Sadece bir basışçık daha. İşte o anda ölümcül olacak olan kayıplarınızı takip sarmalına girmiş bulunuyorsunuz. Sevgili dostlar, işte bugün bu sarmala girmemizi tetikleyen 8 ölümcül sebebi birlikte inceleyeceğiz. Ve bu sebepleri bilmezseniz de maalesef her şeyin daha kötüye gideceğinden en ufak bir şüpheniz olmasın. Başlamadan önce bir hatırlatma. Biraz sonra ekrana gelecek olan uyarı yazısındaki koşullara uygun değilseniz lütfen videodan çıkın ve unutmayın. Kumarla ilgili en garanti taktik hiç oynamamaktır. Oyuncu slotta oynamaya gayet sakin başlıyor. Sonrasında slot sert bir vermeme sürecine giriyor. Oyuncu bu süreçte sırayla 8 ölümcül karar alıyor ve uyguluyor ve de kötü giden bir slot seansını finansal bir felakete çeviriyor. Yazık, çok yazık. Çünkü aslında bu 8 hatanın hepsi de önlenebilir hatalardı sevgili dostlar. Ama işte oyuncu yapması muhtemel olan bu 8 hatayı daha o slot makinesinin başına oturmadan bilmeliydi ki başına bu felaket gelmesin. Uyarı No 1. Slotlarda kaybetmeye başladığınızda asla ama asla bahsinizi büyütmeyin. Sevgili dostlar, işte bu ilk sırada gelen kayıplarınızı takip katilidir. Şimdi bir an hayal edin, belling çanlarla oynuyorsunuz ve her basışınızda bahsiniz 25 lira. 15 kere düğmeye basıyorsunuz ve hiçbir şey gelmeyince hayal kırıklığı başlıyor ve bahsinizi 50 liraya yükseltiyorsunuz. Gelmeyince 100 liraya, o da gelmeyince 200 liraya. Siz aklınız sıra slot makinesiyle mücadele ediyorsunuz ama aslında kendi mahvoluşunuzu hızlandırmaktan başka bir şey de yapmıyorsunuz. Neden derseniz, çünkü siz bahsinizi arttırdığınız an oyuncu sınıfından ayrılıp takipçi sınıfına geçtiniz. Artık takipçisiniz. Ve maalesef takipçiler kazanmazlar. Sadece daha hızlı kaybederler. Neden? Çünkü slot makineleri ne kadar bahis koyduğunuzla ilgilenmez. Her dönüşün sonucu RNG yani rastgele sayı üretici tarafından belirlenir. Daha büyük bahisle oynamanız sizin o seansta bir bonus kazanma ihtimalinizi arttırmaz. Sonuç olarak ise sadece paranızın suyunun çekilmesi hızlanır. O 3000 liranızla 25 liralık bahis ile 120 kere düğmeye basabilirken bahsinizi 100 liraya arttırdığınızda sadece 30 kere basabilirsiniz. Gene vermezse ne olur? Biter. Ve bu işin sonu nereye gider? Biliyorsunuz. Paranızı kısa sürede bitirmenin pişmanlığıyla ya ATM'ye ya da kazinonun kasiyerine. Bakın bilmeniz gereken şey şu. Yüksek bahisler çok büyük ihtimalle sizin kazanma olasılığınızı arttırmazlar. Sadece sıfırı tüketme sürenizi kısaltırlar. Peki ne yapacağız? Bahsimizi kilitleyeceğiz sevgili dostlar. Hayır, bu slot makinesine bir ayar falan değil. Kendi disiplininizle yapacağınız bir şey. Bir slot makinesinde oynamaya başlamadan evvel bahis büyüklüğünüze karar verecek ve örneğin 25 lira bahisle oynamaya başladıysanız asla bahsinizi büyütmeyeceksiniz. Kazansanız da kaybetseniz de örneğin bu 25 lirayı değiştirmeyeceksiniz. Donduracaksınız. 25 lira bahisle başlayıp 25 lira bahisle bitireceksiniz. İstisna yok, ayarlama yok, duygusal tepkiler yok. Sadece bir iki el arttırayım asla yok. Peki sizce bahsimizi sabit tutarak biz ne yapmış olduk? Kazinonun bize karşı en büyük silahını elinden aldık. Nedir bu silah? Silah bizim kendi paniğimizdir sevgili dostlar. Bakın, kazinolar slotlarda oyuncuların bahis yükseltme kalıplarını takip ederler. Yani şahsen sizi takip ediyorlar demiyorum. Zaman içerisinde slot oyuncularının geneline bakmışlardır ve bir slot oyuncusunun zararların takibi sırasında slotlardaki bahislerini 3 ile 5 defa büyüttüğü gerçeğini görmüşlerdir. Ve zaten de slot makinesini bu gerçeği göz önünde bulundurarak üretmişlerdir. Yani sesler, neredeyse kazanıyordum, tüh Grand bir altta kaldı ekranları, sanki bonus geliyormuş numaraları. Bunların hepsi sadece size neredeyse kazanıyordum. Şu düğmeye bir kere daha basayım bu sefer kazanacağım duygusu verecek şekilde tasarlanmışlardır. Sonuç olarak sevgili dostlar, o slotta uzun bir kaybetme serisinden sonra bir daha parmağınız o bahis büyütme düğmesi üzerine gittiğinde şunu düşünün lütfen. O bahis büyütme düğmesi oraya sizin kazanmanıza yardımcı olmak için değil, kazinonun daha hızlı kazanması için koyuldu. Bunu aklınızdan lütfen çıkartmayın. Uyarı No 2. Kaybetme limiti belirlemeden bir slotun başına oturmayın. Bakın, acı gerçek şudur ki eğer siz böyle bir kaybetme limiti belirlemeden o slotun başına oturduysanız iş işten geçmiş, artık zaten kaybettiniz ama kaybettiğinizi henüz bilmiyorsunuz demektir.
Oyuncu slota 4.000 lira yükler. Kaybedince ATM veya kasaya gidip bir daha para çeker. Onu da o slota yedirir. O para da bitince de makineye boş boş bakıp şimdi ne oldu böyle diye anlamaya çalışır. Ne mi oldu? O oyuncu yeterin ne zaman yeter olduğuna karar vermeden slotun başına oturdu ve kararı kendisi vermeyince de o kararı slot makinesi verdi. Tabii ki makine her zaman sıfırı seçer ve siz sıfırı tüketene kadar durmaz. Peki bunun çözümü nedir derseniz, çözümü 3 basamaklı durma nokta sistemi. Bu sistem profesyonel ve tecrübeli oyuncuların uyguladığı en başta gelen bir sistemdir. Bu sistemde kendinize 3 durma noktası belirliyorsunuz. Durma noktası 1, seans durma noktası. Slotun başına oturmadan evvel o seansta ne kadar kaybetmeyi göze aldığınızı, yani ne kadar zarar ederseniz üzülmeyeceğinizi belirliyorsunuz. Diyelim ki seans durma noktası olarak 2.000 liraya karar verdiniz. Bu 2.000 lirayı kaybettiğiniz an slotlardan kalkıyorsunuz. Sevgili dostlar, dikkatinizi çekerim. Bu durma noktası sadece o slot için değil, o seansın tamamı için geçerlidir. Yani siz bu toplam 2.000 lira ile tek bir slotta da oynayabilirsiniz, 10 ayrı slotta da. Ama toplam 2.000 lira kayıpta duracak, slotun başından kalkacak ve kazinodan çıkacaksınız. Bakın, seans ile neyi kastettim biraz daha açayım. Mesela düşündünüz ve dediniz ki ben bugün kazinoya toplamda 3 defa gireceğim. İşte seans dediğim budur. Yani bu 2.000 lirayı ne kadar sürede kaybettiğiniz bir önemi yok. İsterseniz 10 dakikada kaybedin. Pazarlık yok, bir el daha deneyeyim yok. O seans bitti. İkinci durma noktası ise günlük durma noktanızdır. Siz o günün toplamı için bir durma noktası belirliyorsunuz. Az evvel seans başına 2.000 lira örneğini vermiştim ya. Eğer o gün toplamda 2 defa kazinoya girecekseniz demek ki günlük limitiniz ne oldu? 4.000 lira oldu. Bakın, diyelim bu limitlerden herhangi birini doldurdunuz. Kazinonun başka bir bölümüne veya başka bir makineye gitmiyorsunuz. Bitti. Kazinonun kapısından dışarı çıkıyorsunuz. Üçüncü durma noktası duygusal bir durma noktası. Yani sizin ruhsal durumunuzla ilgili bir durma noktası. Mesela kendinizin sinirli, yorgun, üzgün, eğlenmiyor, zevk almıyor, kızgın bulduğunuzda veya kaybettiklerinizi geri kazanma eğiliminde olduğunuzda durun. Yani o seans veya günlük limitinizi doldurmayı beklemeyin. Durun, çünkü bu haldeyken alacağınız kararlar daima pahalı kararlar olacaktır. Bakın, kazinolar kazançların çoğunu kaybeden oyunculardan değil, duramayan oyunculardan elde ederler. Lütfen bunu bir düşünün. Oyuncuların en büyük kayıpları şanssız olduklarından çok disiplinsiz hareket etmelerinden kaynaklanır. Bir de lütfen şunu unutmayın. Bu durma noktalarını konuştuk ya. Bunları daha kolay gerçekleştirebilmeniz için yanınıza da lütfen ekstra para, kredi kartı falan almayın, taşımayın. Bunlar yanınızda olmadığında bu durma kaidelerinize daha çok uyabileceğinizden emin olabilirsiniz. Bunun bir de hissettiklerinizle ilgisi var sevgili dostlar. Hani belirlediğiniz miktarı kaybettiğinizde kalkıp gidiyorsunuz ya, buna sevinin. Çünkü bu pes etmek değil, siz kazandınız. Bunu böyle düşünün. Çünkü belirlediğiniz limitlerde kalktığınız zaman o kazinoda oynayan oyuncuların %95'inin beceremediği bir şeyi siz becermişsiniz demektir. Uyarı No 3. Bu slotun verme zamanı geldi mi acaba? Sevgili dostlar, paranızı yiyip bitiren, hiçbir şey vermeyen slotlarda takılıp kalmayın. Yani bu basit bir şey ama maalesef nerede hiçbir oyuncu bunu yapamıyor. O makinenin başından kalkıp şansını başka bir makinede denemeyi beceremiyor. Ve kazinolarda bu tip oyunculara bayılıyorlar. Bir makineye oturdunuz ve oynamaya başladınız. Baktınız 15 dakika geçmiş ve işe yarar hiçbir şey vermemiş. Ne bir free spin ne başka bir şey. Ekranda hep neredeyse kazanıyordum sonuçları. Aha, grand bir aşağıda kaldı durumları falan. Bu durumda çoğu oyuncu ne yapıyor? O makineyle oynamaya devam ediyor. Eğer yanlarındaysanız soruyorsunuz. Bu makine bir halt vermiyor. Neden ısrar ediyorsun diyorsun. Verme zamanı geldi diyorlar. Bu slota o kadar çok para yatırdım ki artık verme zamanı geldi. Onun için kalkmamalıyım. Her an verebilir diyorlar. Ben buna batık para sendromu diyorum. Sevgili dostlar, bunu defalarca söyledim. Slot makinelerini verme zamanı diye bir şey yoktur. Slotlar bir sonraki basışınızda ne olacağı hakkında hiçbir ipucu vermezler. Çünkü bir sonraki basışta ne olacağını kendileri de bilmezler ve bilemezler. Her basışınızın sonucunu rastgele sayı üretici belirler. Ve rastgele sayı üreticinin de bir hafızası falan da yoktur. Bunu çok defa tekrarladım ama bir daha söylüyorum. Yani daha evvel ne verip vermediğini, kimin oynadığını, o oynayan kişinin kazançlı olup olmadığını bilmez ve de ilgilenmezler. Yani sanmayın ki bu makine sizin son 50 basışınızın sonucunu aklında tutuyor, hatırlıyor falan. Böyle bir şey asla yok. Yani o slotla oynadığınız ve epey bir paranızı aldı değil mi? O parayı unutun. O para gitti uçtu. Bir makine vermiyorsa vermiyordur.
Yani böyle bir makinenin başında oturup vermesini beklemek, yağmurun altında başınız açıkta şemsiyesiz 20 dakika durduğunuzda artık yağmurun durma zamanı geldi diyerek yağmurun altında ıslanarak durmaya devam etmeniz gibi bir şeydir. Lütfen vermeyen slotlarda ısrarcı olmayın. Bakın kazinodasınız ve belki oynayabileceğiniz yüzlerce slot daha var ve belki onlar size verecekler. Ama o diğer slotların size verip vermeyeceğini, o vermeyen slotun başından kalkmadan tecrübe edemezsiniz, bilemezsiniz. Bakın size ne diyeceğim. Hani volatiliteden bahsetmiştim ya. Hani bazı makineler sık sık ama nispeten küçük kazançlar verir ya. İşte onlara volatilitesi düşük makineler diyoruz. Ama bazıları da vermez insanı fıtık eder. Ama verdiğinde de büyük kazanç verebilirler ya. Bunlara da volatilitesi yüksek makineler diyoruz. Benim size tavsiyem şu. Bir makinede ne kadar oynayacağınız kararını o makinenin volatilitesine uygun olarak verin. Volatilitesi düşük, yani sık sık ama çok büyük kazanç vermeyen makinelerde belli bir para limitiyle oynayın. Mesela diyelim ki o makineye 1000 lirayla oturdunuz ve 20 liralık bahisle oynayacaksınız. Kendinize bir alt ve bir üst sınır koyun. Mesela deyin ki ben örneğin 1500 liraya ulaşırsam bu makineden kalkarım veya 500 liraya düşersem gene bu makineden kalkarım. Yani odağınız ne kadar süre oynayacağınız veya düğmeye basış adediniz değil, paranız olsun. Bu makinelerde daha sık ikramiye alırsınız ama ikramiyeleriniz daha düşük olur ve böylece daha uzun süreler oynayabilirsiniz. Yüksek volatiliteli, yani oynaklıktaki slot makinelerinde ise odağınız bu sefer para değil, basış sayısı olsun. Yani oynaklığı yüksek makinelerde örneğin diyeceksiniz ki bu makinede ben 20 kere düğmeye basacağım ve tabii sonrasında da kazansanız da kazanmasanız da o slot makinesinden kalkacaksınız ve zarar ettiyseniz de asla ama asla zararlarınızı çıkarmak için oynamaya devam etmeyeceksiniz. Hele de bahsi arttırıp oynamayı falan da unutun. Uyarı No. 4. Zararlarınızı takip etmek ne kadar doğru acaba? Moralsiz ve zararda olduğunuzda oynamayın. Durun, çünkü ölümcül, zararlarınızı takip sarmalı sizi bu anlarınızda vurur ve sevgili dostlar, bu gerçek bütün bu listemdeki en tehlikeli durumdur. Diyelim ki sizin için ciddi sayılabilecek bir miktar para kaybetmişsiniz. Moraliniz yerlerde. Kızgınsınız da. Kalkıp başka bir slota oturuyorsunuz ve içinizden diyorsunuz ki bu slotta her şey farklı olacak. İyi bir şey gelecek ve zararımı karşılayacak. Hatta belki de beni kâra geçirecek. Bakın sevgili dostlar, size en zarar verecek basışlarınız siz zarardayken yapacağınız basışlardır. Böyle bunalmış ruh hallerinde sizin karar verme mekanizmanız devre dışına çıkar. Bütçenizin yönetimini unutursunuz, bahis büyüklüklerinizde dikkatiniz biter, kendinize koymuş olduğunuz limitler ve sınırlar çöpe gider. Tek düşündüğünüz şey kaybettiğiniz paranızı geri kazanmaktır. Ve maalesef işte böyle anlar hayatınızda yaptığınız en kötü bahisleri yaptığınız zamanlardır. Kazinolar bunu bilirler ve çok severler. Çünkü gayet iyi bilirler ki bunalmış oyuncular kazinoları için en karlı oyunculardır. Çünkü bu durumdaki oyuncular dürtüsel kararlar alarak ceplerindeki tüm parayı kazinolara kaptırırlar. Peki buna çözüm yok mu? Böyle kontrolünüzü kaybettiğiniz anlarda kendinizi uçurumun dibinde bulmadan hemen durmalısınız sevgili dostlar. Hemen durup bütün fişlerinizi, biletlerinizi alıp kendinizi bir an evvel o kazinodan dışarı atın ve kazinoya en az 30 dakika hatta 1 saat girmeyin. Hatta o gece hiç geri gitmeyin. Sonra geri gittiğinizde de sakın da aynı makineye gidip zıtlaşmayın. Çünkü karşınızda Terminator filmindeki robotlar gibi bilgisayarlar var ve bilgisayarlarla inatlaşılmaz, değil mi? Molalar vermek kazino oyunlarında çok önemlidir. Size molaların önemini ne kadar anlatsam azdır. Molalarınızı sadece az evvel anlattığım gibi başınız sıkıştığında değil, zararda olmasanız bile odağınızı kaybetmeye başladığınızı, kazinoya girmeden evvel yaptığınız planları pencereden dışarı attığınızı, boş verdiğinizi gördüğünüz anda verin. Yani sevgili dostlar, bu molalar dopaminin etkisini sıfırlar ve beyninizi geri fabrika ayarlarınıza getirir. Ve böylece tekrar düzgün düşünmeye ve doğru kararlar vermeye başlayabilirsiniz. En önemli faydası budur. Uyarı No. 5. Slotlarda sürat felakettir. Bu söz çok tanıdık geldi değil mi? Evet, trafikte de slotlarda da sürat felakettir. Daima oyun hızınızın farkında olun. İşte çoğu oyuncunun hiç düşünmediği bir noktada budur.
Siz o düğmeye ne sıklıkta basıyorsunuz? Yani kaç saniyede bir basıyorsunuz? Ben söyleyeyim. Bir slot oyuncusu slot düğmesine 1 saatte aşağı yukarı 400 defa basar. Yani ortalamada 9 saniyede bir defa gibi. Sakin sakin oynuyorsanız, sağa sola bakıyorsanız, ekranda dönen makaraları, animasyonları seyrediyorsanız, belki de yanınızdaki arkadaşınız veya komşu slotlarda oynayan oyuncularla sohbet ediyorsanız, bu 9 saniyelik süre 15 belki 20 saniyeye yükselir. Yani düğmeye 15-20 saniyede bir basıyor olursunuz. Ama zararlarınızı takibe başladığınızda bu durum değişir. Düğmeye sanki devamlı basmazsanız ölecekmiş hissiyle basmaya başlarsınız. Basışlarınızın sonuçlarını bile artık izlemiyorsunuzdur. Düğmeye basış hızınız artık 10 saniyede bir değil, 3 veya 4 saniyede birdir. Bir sonraki basışınızda kazanma ümidiyle devamlı basıyor ve basıyorsunuzdur. Sevgili dostlar, slot düğmesine ne kadar hızlı basarsanız o kadar hızla kaybedersiniz. Mesela diyelim ki her basışınızda 20 lira bahis koyuyorsunuz. Normal hızınızla saatte 400 basış sonucunda 8.000 lira toplam bahis yaparsınız. Ama kayıplarınızı takip edip hızlandığınızda o düğmeye 4 saniyede bir basmaya başladığınızda saatte toplam bahsiniz 18.000 liraya yükselir. Ama ortada kesin bir de gerçek var değil mi? O gerçek de slotlarda kazanma şansınızın hızınızı arttırdığınızı artmadığıdır değil mi? Yani kazanma ihtimaliniz değil ama kazinoda o slota yatırdığınız para misli artıyor. Bu da o slotta kazinonun kazancının daha hızlı gerçekleşeceği demektir. Peki o zaman ne yapmalıyız? Nasıl bunu önlem alabiliriz ki derseniz çözümü gayet basit. Nefes alın sevgili dostlar. Nefes alın. Evet, doğru duydunuz. Nefes alın dedim. Diyeceksiniz ki bizimle dalga geçme dayı. Biz zaten nefes alıyoruz. Nefes almasak ölürüz. Sen ne diyorsun? Bakın ama ben şöyle nefes alın diyorum. O düğmeye her basışınızdan evvel derin bir nefes alın. Sonra nefesinizi verin ve düğmeye o zaman basın. Böylece kazinonun avantajının sizi eritmesini yavaşlatacağınız gibi hem ölümcül takip sarmalından çıkmış olacaksınız hem de nefes alıp verdiğiniz sürede düşünüyor olabileceksiniz ve düşündüğünüzde de kontrol slot makinesinden size geçecek. Bunu beceremiyorsanız da durun yahu. Full stop yapın. Oyunun başından kalkın, esneme hareketleri yapın, ne bileyim tuvalete falan gidin. Yani bu sarmal sizi imha etmeden kırın demek istiyorum. Yavaşlayın yahu, keyfini çıkarın. Kendinize ani tepkiler vermek yerine akıllı tercihler yapma fırsatı tanıyın. O slot makineleri oradan kaçmıyorlar değil mi? Uyarın o altı. Çok kayıptaysanız bir bonus turu sizi kurtarır mı? Sevgili dostlar, bütün kaybınızı bir bonus ile geri kazanacağınızı, hatta kâra geçeceğinizi asla düşünmeyin. İşte bu hayal maalesef çoğu oyuncunun cüzdanlarının boşalmasına sebep olan bir düşünce. Oynuyorsunuz ve eksidesiniz. Daha oynuyorsunuz, daha da içeri giriyorsunuz ve içinizden diyorsunuz ki, bir büyük bonus patlatsam hepsini kazanır, hatta kazinodan kârlı çıkarım. Ve oynuyorsunuz ve o muhteşem basışı bekliyorsunuz. İşte beklediğiniz o bonus çoğu zaman gelmiyor. Bazen de geliyor ama sorununuzu çözecek büyüklükte bir kazanç değil. Ama siz kendi kendinize işte şansım döndü diyorsunuz ve bu sefer de o bonustan kazandığınız parayla da oynamaya devam ediyorsunuz. Aradan yarım saat geçiyor, bir de bakıyorsunuz ki o kazandığınız para da erimiş gitmiş. Sevgili dostlar, bu fasit daire hiç bitmez. Çünkü problem o makinede değil, o düğmeye bir basışınızla tüm kaybınızı geri kazanacağınız düşüncesinde yatmaktadır. Bakın sevgili dostlar, bonuslar rastgeledir. Gelip gelmeyeceklerini RNG yani rastgele sayı üretici belirler. Ve maalesef bu rastgele sayı üretici ne sizin duygu ve hislerinizle, ne cebinizdeki paranın neredeyse bitmek üzere olduğuyla, ne de ne kadar kaybettiğinizle ilgilenir. Eğer ciddi içerideyseniz ve bir bonus yakalarsanız da büyüklüğüne, zararınızı telafi edip etmeyeceğine bakmayın ve kazinoyu terk edin. Asla oynamaya devam etmeyin. Elinizde ne kaldıysa bari onu korumaya çalışın. Bana sorarsanız en büyük kazançlar siz sakin ve aklı başında oynarken gelir. Siz çaresiz olduğunuzda değil. Çünkü çaresizliğiniz kötü bahisler ve zamanlamalar yapmanıza ve kötü kararlar vermenize sebep olurlar. Uyarın o 7. Bugün kazinoda ne kadar kaybettiniz? Biliyor musunuz yoksa tahmin mi ediyorsunuz? Kazinoda oynarken kayıplarınızı mutlaka sıkı takip edin. Bu da sessiz bir katildir sevgili dostlar. Sinsi altınızı oyar. Ve emin olun ki çoğu oyuncu o gün ne kadar kaybettiğini ancak ertesi gün banka ve kredi kartı hesaplarını kontrol ettikten sonra görür. Mesela 4.000 lirayla oturur. Sonra gider ATM'den bir 4.000 lira daha çeker.
O da biter. Bu sefer mesela kazinodan 6.000 lira kredi kullanır. Oradan alamazsa eşinden arkadaşından 6.000 lira borç ister ve alır. Gecenin sonunda hepsini kaybettiğinde 14.000 lira kayıptadır. Ama kendisine sorsan kaybını mesela 10.000 lira diye hatırlar. Çünkü parayı parçalar halinde kaybetmiştir. Tüm para birden cebinde olmamıştır. İşte kazinoda kullandığın tüm paraları takip etmezsen yanlış yaparsın. Çözüm eski usul bir küçük defter. Hani şu minnacık olanlardan, bir de kalem abi. Ne zaman para koyuyorsan yaz. ATM'den çekiyorsan gene yaz. Eşinden dostundan borç alıyorsan onu da yaz. Ve günün sonunda bunları topla ve elinde kalana bak ve zararını hesapla, değil mi? İstersen bunu cep telefonunla da yapabilirsin. Ama emin olun ki kağıt kalem daha sağlam çözüm. Hesabını yaptın ve zararını gördün mü? İşte o zaman kendine yalan söyleyemezsin. Ben hep diyorum, kazinoya kredi kartı falan götürmeyin. Yanınıza o seans için ayırdığınız parayı alın ve onunla oynayın ve o para bitince de başka taraflara sarkmayın. Eğer böyle yaparsanız hesabınızı şaşırmazsınız. Üniversitede okurken masamın arkasına bir yazı koymuştum. Ölçülmeyen performans iyileştirilemez yazıyordu. Burada da durum aynı. Ölçmezsen, bilmezsen, ölçmediğin, dolayısıyla da bilmediğin şeyi de yönetemez. Uyarın 18. Su içmezseniz sizce ne olur? Su için sevgili dostlar, su için. Evet, doğru duydunuz. Çoğumuz kazinolarda su içmeyi ihmal ediyoruz. Halbuki su içmediğimizde beynimiz dahil vücudumuz doğru çalışamaz. Ve böyle olunca da kazinolarda vereceğimiz kararlarımızda hatalar yapma ihtimalimiz artar. Bol bol su için. Evet, bol su için, çünkü kazinolardaki klima sistemleri havayı kurutuyor. Alkollü içeceklerle ilgili düşüncelerimi zaten biliyorsunuz. Kazinolarda alkollü içecekler tüketmeyin. Çünkü daima aklınız başınızda olmalı. Kaldı ki alkolün idrar söktürücü etkisi kol hacminin 4 misli suyun vücuttan atılmasına sebep olur ve halsizlik ve baş ağrısı yapar. Bu uyarımı lütfen ciddiye alın. Disiplinli oyuncu olun. Sevgili dostlar, kazinolardaki akıllı oyuncular en şanslı oyuncular değillerdir. Onlar en disiplinli oyunculardır. Ne zaman oynayacaklarını, ne zaman duracaklarını ve ne zaman kazinoyu terk edeceklerini bilirler. Slot makinelerinde ise kazanç, şans değil, disiplin ve doğru karar mekanizmasıyla gelir. Evet sevgili dostlar, bu videomun da sonuna geldik. Bu kanalda sizlere en doğru oyun taktiklerini bilimsel olarak vermeye çalışıyorum ki şansınızı arttırabilirsiniz. Bu videonun sonuna hem slot makineleri videolarımın oynatma listesinin linkini hem de bir önceki videomun linkini ekliyorum. Videolarımı izlediğiniz takdirde kazino oyunları ile ilgili şehir efsanelerinin safsataları değil, doğrularını öğreneceğinizden gayet emin olabilirsiniz. Bu arada sorularınız olması halinde lütfen çekinmeden bana iletin. İzlediğiniz ve beğendim düğmesine bastığınız ve abone olduğunuz için çok teşekkürler efendim. Saygılarımla, cebinizin mühendisi.